Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Faceit Major 2018 finalleri için yaptığım pickleri paylaşmak istedim. Group Stage ve Challenger Stage için herhangi bir pick yapmadım. Çünkü takımların sağ solu belli olmuyordu. Ve açıkçası bütün takımların stickerlarına da para vermek istemedim. Ama Final Stage için birkaç tane pick yapmak istedim. Ekranda görüyorsunuz zaten picklerimi. En baştan başlayalım isterseniz. İlki Complexity Gaming ve MIBR. Complexity Gaming'in açıkçası sadece bir maçını izledim. O da Space Soldiers'la yaptığı maçtı. Biliyorsunuz Space Soldiers koçuyla çıkmak zorunda kaldı. Detaylarını araştırabilirsiniz. O maçta açıkçası Space Soldiers'ı zor yendiler diyebilirim. Hani 4 ve 5 olmasına rağmen Space Soldiers'ı zor yendiler. Ve bildiğim kadarıyla takıma yeni katılan 2 tane genç oyuncu var. Onların da biraz MIBR'daki oyunculara karşı tecrübesiz olduğunu düşündüğüm için MIBR'ı biraz daha üstün görüyorum. Bir de bildiğiniz gibi Final Stage'de maçlar Best of 3, yani 3 maç üzerinden belirleniyor kazananlar. Hani tek maç olsaydı belki Complexity alabilirdi, şansı vardı. Ama 3 maç olunca MIBR kesinlikle alır diye düşündüm. Sonraki maça geçecek olursak Big ve Navi. Big'in de sadece tek bir maçını izledim. O da sanırım Hellraisers'la yaptığı maçtı. Big güzel bir takım. Hellraisers'a karşı da galip geldi biliyorsunuz. Smuya diye bir oyuncu katıldı, bir Upper katıldı yeni olarak. Üstelik kendisi İngiliz. Final maçlarda London'da olacağı için hani biraz gaza gelebilir, daha iyi oynayabilir, performansını üst seviyeye çıkarabilir. Ama karşılarında Simple ve Electronic gibi çok iyi iki tane oyuncu var. Ben açıkçası Simple ve Electronic'in Best of 3'de takımlarını taşıyacağını düşünüyorum. Öteki maça geçersek Team Liquid ve Hellraisers. Bu biraz kolay bir seçim olacak açıkçası. Neden derseniz Team Liquid Group Stage'de ve Challenger Stage'de daha hiç kaybetmedi. Hiçbir maçını kaybetmedi ve çok kolay bir şekilde Final Stage'e çıkmayı başardılar. Hellraisers iyi bir takım. Özellikle Isa ve Voxic çok iyi oyuncular. Hani Angel da iyi oynuyor diyebiliriz. O da iyi oyuncu. Ben beğeniyorum. Fakat bu üçünün iyi oynaması yenilmez bir Team Liquid karşısında çok da yeterli olacak gibi gözükmüyor. Ve maçlar Best of 3 olduğu için de 3 map'te Team Liquid'in galip geleceğini düşünüyorum Hellraisers'a karşı. Sonraki maça geçersek Astralis ve FaZe Clan. FaZe Clan birebir de çok iyi oyunculara sahip fakat takım olarak çok da iyi iş yaptıklarını söyleyemem. Zaten Group Stage'de yaptıkları maçlara da bakarsanız hani zar zor finale çıktılar diyebiliriz. Son maçta da attıkları comeback'le finale çıktılar. Dediğim gibi birebir de iyi oyuncular sahip fakat takım olarak çok da iyi değiller. Üstelik Olaf Meister da daha yeni geri döndü. Kendisinin çok hazır olduğunu düşünmüyorum. Astralis'e bakacak olursak Astralis şu an dünyanın en iyi takımı ve koçlarıyla oluşturdukları aile ortamı oyuncuların iyi oynamalarını sağlıyor. Maçlar Best of 3 olduğu için hani eninde sonunda Astralis bir şekilde galip gelecek diye düşünüyorum. MIBR ve Navi maçına geçelim isterseniz. MIBR'e baktığınızda çok iyi bir takım. Çok iyi oyunculara sahip. Fakat Astralis'e karşı 16-0 kaybettikten sonra birazcık gözümden düştü diyebilirim. Ve sonrasında NiP'i zar zor yenerek finale çıktılar. O maçı da izledim. Hani MIBR'ın çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Belki şaşırtabilirler. Çünkü şaşırtacak oyunculara sahipler. Fakat Navi'nin bu maçı alacağını düşünüyorum. Simple'ın ve Electronic'in desteğiyle. Bunun için Navi'yi seçtim. Team Liquid ve Astralis maçına gelecek olursak biliyorsunuz bu iki takım daha önce kapıştı. Ve galip Team Liquid geldi. Üstelik öncelikle 11'e 2 falan öne geçti Team Liquid. Arada baya bir fark vardı. Ama sonra site değiştirdikten sonra Astralis arayı kapattı. Maç uzatmalara gitti ve 19-15 bitti. Liquid kazandı. Açıkçası Liquid namağlup bir takım olduğu için ve biliyorsunuz Kuzey Amerika'da yaşadığım için Kuzey Amerika'nın takımını desteklemek istiyorum. Hem kalbimin sesini dinleyip hem de namağlup olmalarını göz önünde bulundurarak Team Liquid'i seçiyorum. Bu maçı Astralis de alabilir. Bilemiyorum ama gönlüm Team Liquid'den yana. Evet, final maçına gelirsek, son maça gelirsek Team Liquid, Navi. Bu biraz kolay bir pick olacak çünkü Simple ve Electronic namağlup bir Team Liquid'i eleyebilir mi? Best of 1 olsaydı belki ama Best of 3 olduğu için yine en büyük unsur Team Liquid bu maçı alacaktır diye düşünüyorum ve turnuvanın galibi Team Liquid olacaktır diye düşünüyorum. Umarım da olurlar.
gayet iyi oynuyorlar. Oynayışlarını çok beğeniyorum. Evet, benim bu turnuva için piklerim bu şekildeydi. Sizin pikleriniz nasıl? Bunu lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.